son köyümüz. İzmir Bayındır Alankıyı köyü. Alankıyı bir yayla köyü. Her yıl biraz daha kalabalıklaşıyor. Köy dağın kuzey tarafında yer alıyor. Onun için İzmir'in iklimiyle alakası olmayan bir köy. Çünkü burada kestane yetişiyor, ceviz, kiraz bunlar yetişiyor. Fındık var, fındık. Yani çay ekseler belki çay bile olabilecek. İklimi serin olduğu için yazın kalabalıklaşıyor. Kışın neredeyse hayalet köy haline alıyor. Yani insan bulabilmeniz çok zor. Şu anda ceviz, kiraz ve kestane ağırlıklı üretim var. Yazın herkes bahçesine ekiyor burada. Köyün bütün köylerde olduğu gibi özellikle kadınları üretim aşamasında çok etkili. Kadınlar üretiyor her türlü sebzeyi ama özellikle yayla olduğu için fasulye, barbunya, börülce türü ürünler çok kaliteli oluyor burada. Yani burası tam anlamıyla köy. Köyümüzde bakkal, market şu bu yok ama birkaç tane pansiyon var. Bu da neden? Özellikle havası Kaz Dağları'ndan sonra en temiz yer deniyor. Koa hastaları, akciğer rahatsızlıkları olanlar gelip bu pansiyonlarda uzun süreli kalıp tedavi amaçlı bu havadan yararlanmaya çalışıyorlar. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir Bayındır'da Nursen Çıtır'ın evine konuk olacağız. Takipçilerimizden çok fazla istek vardı. İşte İzmir'e gittiğinizde Nursen hocamızı da ziyaret eder misiniz diye. Biz de şimdi onun evine doğru ilerliyoruz. Güzel bir köyde yaşıyor. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyilik. Size ne var ne yok? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Oo, buyurun. Buyurun. Tabii. Pis, 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 pis. Gel. Hiç susmaz bu şimdi. Merhaba hocam. Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim size. Alankıyımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir süredir aslında sizinle görüşmek istiyorduk ama biz şimdi Muğla'ya, işte Aydın'a, İzmir'e doğru yolculuğa çıkacağımız zaman bizim bazı takipçilerimizden özel istek geldi. Evet. Dediler ki Nursen hocamızı da gidip ziyaret edebilir misiniz Ay, falan. sağ olsunlar. Onlar da sağ olsunlar. Bizim de aklımızda vardı ama tabii bu biraz daha önceye aldı bizim buraya gelmemize. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Vallahi iyiyim. Çok şükür güzel bir yerdeyim. Huzurlu bir yerdeyim. Yani şehrin o kaosundan uzakta olmak çok güzel. Ama hani isterdim ki baharda gösterin buraları. Çünkü yemyeşilken bambaşka bir hal alıyor. Kaz Dağları'na çok benzettim burayı. Evet. Yani dağların 800 rakıma çıktık galiba. Hı-hı. Evet, evet. Deniz seviyesinden. Bayındır'a bağlı bir köy burası. Evet, bir de diğer yamacında dağın. Bir de iklim değişiyor dediğiniz gibi. Biraz burayı anlatabilir misiniz? Yaşadığımız bölgeyi. Yaşadığımız bölge İzmir'in en küçük ilçelerinden biri Bayındır. Onun köyü aslında daha önce bu köy Kemalpaşa'ya bağlıymış.
Sonra Bayındır'a bağlanmış. İnsanlar burayı daha çok yaz aylarında kullanıyorlar. Yaylaları oluyor. Kış geldiği zaman ya aşağıdaki köylere gidiyorlar ya da Bayındır'a göçüyorlar. Bizim gibi sonradan gelenler daha fazla burada kalıyor. Bütün köylerde olduğu gibi pandemi döneminde çok kalabalıklaşmış. Dışarıdan gelen çok insan olmuş. Güzel bir köy, sakin, huzurlu bir köy. Toplu taşıması yoktu. Daha yeni, yani şurada birkaç aydır toplu taşıma var. Toplu taşıma olmadığı için dışarıdan çok fazla insan böyle günübirlik gelip gidemiyor. Aşağı yukarı herkes birbirini tanıyor burada. Ama yazın iş güç, herkes bahçesiyle uğraştığı için ve su da fazla olduğu için herkes bahçe ekiyor. Bu nedenle de hani bahçenden çıkıp da ortak bir alanda buluşup görüşme gibi bir şey olmuyor. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim. Ben emekli edebiyat öğretmeniyim. Emekliliğe karar verdiğimde, yani kafamda artık emeklilik fikri oluşmaya başladığında yer arayışımızı hızlandırdık. Hızlandırdık diyorum çünkü gençliğimizden beri bir bahçe hayalimiz hep vardı. Eskiden insanlar emeklilikte bir sahil kasabası hep hayali kurarlardı. Ben öyle değildim. Ben ille bir toprağım olsun, toprakla uğraşayım istiyordum. Yani bu İzmir'de olur, başka bir yerde kırsalda olur. Önemli değil. Toprak, ille de toprak. Önce bir zeytinliğimiz vardı. Oraya gidip geliyorduk. 3 yıl orayı adam etmeye uğraştık. Daha çalışıyordum. Ama sonra baktık olmayacak. Sonra köy gezmeye başladık. Seferihisar'ından Urla'sına, Menderes'inden işte daha çok bu taraflardaki köylere baktık. En son Bayındır köylerini gezmeye başladık. Peki nasıl burası oldu derseniz Deniz, inan ben de bilmiyorum. Yani ben o kadar çok istiyordum ki her gittiğimiz yerde tamam diyordum. Ama eşim diyordu olmaz, hani su yoktu, elektrik yoktu, yolu yoktu falan. Sonra bu köye geldik, biz bir gördük köyü. Dedik tamam, köyümüzü bulduk biz. Ve iyi ki de olmuş. Hayat çok güzel sürprizlerle geldi. Ben sadece köyü bulmakla kalmadım. Pek çok eski tanıdığımla burada karşılaştım. Hiç bilmiyordum burada olduklarını. Ta Adana'dan sınıf arkadaşım, aynı yıl almışız. 40 yıl önce Adana'da hani merhaba dediğimiz insanlar şimdi kapı komşu olduk. Ha, ne güzel. Yani, aslen de Adanalısınız bu arada. Adanalıyım. Ne zaman İzmir'e geldiniz? Üniversite dolayısıyla 83 yılında İzmir'e geldim. Geliş o geliş. Üniversiteyi bitirdikten sonra dershanede öğretmenliğe başladım. 16 yıl dershanecilik. Sonra ikinci çocuk olunca baktık dershanecilik temposuyla olmuyor. Devlete geçtim. Sonra yine tabii artık onca yıldan sonra İzmir tayin oldu. Seferihisar'da çalıştım. Sonra merkeze geldim. Merkezdeki okuldan da emekli oldum. Emekli olur olmaz da buraya geldim. Evet. Pandeminin ilk yılını yaşadınız değil mi? Hani eve kapandık. Hiç sorma. Evet. O dönemde bizim burası biz aldığımız zaman çok bakımsız kalmış bir bahçeydi. Ev olarak da üst katta sadece bir konteyner vardı. Konteynerde yaşıyordu bize satanlar. Ama ben hani inçik olmasın artık yaşımız, aşağıda düz ayak olsun istiyordum. Bir taş ustası bulduk. O en büyük şansımızdı, Mehmet ustamız. Ve biz pandemi döneminde işte o inşaatı yapmak zorunda kaldık. Bir de koronaya yakalandık mı karı koca ikimiz de. Yani tamam, ağır atlatmadık ama evden çıkamadığımız dönemde ustamız sağ olsun kendi evini yapsa bu kadar özenmez. Muhteşem bir ev yaptı. Bütün olmazları oldurdu. Ve biz işte Nisan-Mayıs gibi, yılbaşında başlamıştık. Nisan-Mayıs gibi geldik. Evimize yerleştik. Bu 3. yılımız. Evet. İlk aldığınızda nasıl bir yerdi? Sonra nasıl o dönüşümden sonra bu hale geldi? İlk aldığınızda böyle hani yıkık dökük bir yer miydi? Sadece profil direkler üzerinde duran bir konteyner, çıplak bir konteyner vardı. 24 metrekare kapalı alan. Önünde de 24 metrekare balkon kısmı vardı. Biz ondan hoşlanmadık. Onu yıktırmak da çok masraflı olacaktı. Çünkü sınırlı bir bütçeyle sonuçta çalışıyorsun. İşte
aşağıyı onun altını taş duvarlarla çevirdik. 48 metrekare bir evimiz oldu. Evet. Bir yatak odası, bir banyo tuvalet ve salon, mutfak birlikte dediğimiz alan. Ama onun önüne bu 27 metrekare verandayı yaptırdık. Burada zaten zamanının çoğu bu verandada geçiyor değil mi hocam? Yazın yatmadan yatmaya giriyoruz içeri. O üst kattaki konteynerında dış cephesine yalıtım yaptırdık, kaplattık. Önündeki balkonu da kapattırdık. Ve böylece yukarıda da bağımsız bir 48 metrekare evimiz oldu. Yani misafirimiz geldiği zaman diyoruz ki al anahtarını, istiyorsan hani yatmadan yatmaya oraya git. Beraber yiyoruz, içiyoruz, yatmaya misafirlerimiz yukarı çıkıyorlar. Evet, çok güzel. YouTube videoları çekiyorsunuz. Sizi izliyoruz, takip ediyoruz. Günlük videolar çekiyorsunuz. Günlük Evet. burada yaptığınız işleri çekiyorsunuz. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Nasıl YouTube'a başladınız? Nasıl böyle? Evet. Komik geliyor bana çünkü hani YouTube'la birlikte bir tanınırlık oluyor ya. Aha. Bir gün ilk vapura bindik arkadaşımla Karşıyaka'ya gideceğiz. Bir hanım yaklaştı. Nursen Hanım dedi. Dedi sizi tanıdım. Siz Nursen Hanım'sınız değil mi? Ay şimdi insan utanıyordu ilk zamanlar böyle hani arkadaşım döndü. Dedi, ne oluyoruz ya dedi sen ünlü oluyorsun. Ay dediğim değil. Hani YouTuber'lık gerçekten hani belli bir yaştan sonra da tuhaf geliyor. Biz şöyle yeni bir yer arayışına girdiğimiz zaman köy arıyoruz. Köy köy geziyoruz. O zamanlar daha mazot ucuzdu. Gezebiliyorduk. Her hafta sonu birkaç köy geziyorduk biz. Hani nerede uygun yer var bakıyoruz. Ama akşam eve geldiğimizde karışıyor hatlar. Hangi yerde ne vardı? Onun için video çekmeye başladık. Sonra da dedik ki eşimle ya biz hani çekiyoruz. Hani kimi yeri çok beğeniyoruz ama bütçemize uygun değil. Kimi yer bütçemize uygun ama bize uygun değil. Evet. Ya dedik biri bize bir yer önerdiğinde ne kadar yararlı oluyor. Biz de dedik bunları yayınlayalım da bize yaramayan başkasına yarayabilir. Faydalansın insanlar. Evet. YouTube maceramız böyle başladı bu amaçla. İlk videolar çok kötü videolar. Çünkü böyle titriyor, mikrofon yok. Telefonla mı ilkleri çektiniz? Evet, telefonla çekiyordum. Yani çok ama yine de işe yaramış mı? Yaramış. Yaramış. Şey var ta o zamanlardan birkaç kişi bizim gösterdiğimiz yerlere gidip almışlar. Sonra bana dönüş yaptılar. Sizin o gösterdiğiniz mesela Ödemiş'te var. Sizin o gösterdiğiniz evi biz gittik aldık diye bana bir de fotoğraf atmışlar. Amaca eriştik. Ondan sonra da sevdim ben bu işi. Baktınız oradaki olumlu dönüşler oluyor. Bir kere yeni bir şey öğrenmek çok güzel. Yani o montaj falan kafasını gözünü yara yara yapıyorum ama yani hoşuma gidiyor. Yok çok güzel. Yeni Gerçekten. bir şey. YouTube sayesinde yeni insanlar tanıdım. Onu çok seviyorum. Yani buraya yazın daha çok geliyorlar. Sonra YouTube sayesinde bu köyden gelip yer alıp sonra çok yakın arkadaşım olan insanlar var. Yani bu çok mutluluk verici bir şey. Frekanslar tutunca böyle. Tabii çekiyor. Ne güzel böyle çat kapı gidebileceğim komşularım oldu burada da. O anlamda yurt dışından mesela hiç yüzünü görmeden gerçekten böyle çok samimi hissettiğim o kadar çok insan var ki. Burada ziyarete de geliyorlar size. Köyünüzü, yerinizi bildikleri için. Evet, ziyarete gelenler var. Bir de hiç hani şimdiye kadar ziyarete gelmeyip de çok yakın hissettiğim o kadar insan. Yani şimdi birinin adını söylersem ötekin mesela bir Veli Bey var. Yani o kadar ilgili. Bir Ümmiyeciğim var Kumluca'dan. Kız abla diye başlar hep sözü. Ümmiye bana o kadar çok şey öğretti ki bahçe konusunda. Yani ne bileyim işte Nazasya var. Ayten Hanım var. Ayten abla diyordu gerçi. Abla de diyordu. Yani gibi böyle. Evet. YouTube'un da yani size öyle bir hem sosyal yönden. Peki YouTube'un geçinmek için size bir katkısı oldu mu? Deniz ondan önce bir şey söyleyeceğim. Tabii buyurun. Bazen çok yoruluyorum. Böyle yazın özellikle montaj başında uyukladığım oluyor. Diyorum ki ya bugün de es geçsem mi? İçim cız ediyor. Niye biliyor musun? Bana ulaşan böyle birkaç insan oldu. Mesela diyor ki annem yatalak. Evde diyor her gün diyor ki diyor taş evi aç. Sizin diyor o gün videonuz yok inandıramıyoruz diyor. Çünkü onun diyor tek eğlencesi bu.
Veya işte hasta yakınım var, o izliyor. Bu tür insanlara borçlu hissediyorum kendime. Yani onun için de bugün yayınlamayayım dediğim zaman içim onlardan dolayı cız ediyor. Hemen hemen her gün ya da 2 günde bir yayınlıyorsunuz değil mi? Haftada 5 video aşağı yukarı, 4 ya da 5. Peki hani emeklisiniz. Emekliliğe bir katkı sunuyor mu bu YouTube'dan da elde ettiğiniz gelirler? Yani istediğiniz düzeyde mi? Şimdi şöyle, bana hep diyorlar ki bu kadar güzel bir duadasın, bu kadar emek veriyorsun, niye abone ol demiyorsun? Abone sayın niye bu kadar az kalıyor? Ya şimdi bak, siz gençler başka bir şey ama bana o lafı demek, yani ben kişi olarak zaten olmak isteyen olur. Aynen. Bir de benim kitlem belli bir yaş üstü. Onlar abone olmayı falan da hani çoğu bilmiyordur. Çünkü mail adresiyle gireceksin. Mail adresiyle gireceğim. Ondan sonra basacaksın falan, bilmiyordur. İnsanlar kaygılanmışsın. İzliyorsa izliyordur. Tabii. Şimdi benim geçim kaynağım bu değil. Geliri yok mu? Çok şükür. Hayvanlarımın en azından mama parası çıkıyor oradan. Yani akmasa da damlıyor diyeceğim. Peki kaç yıldır bu köyde yaşıyorsunuz? 3 yıldır. Bu köy hangi yönlerini daha çok sevdiniz? Ya da olumsuz yanları var mı? Ben hayatta şanslı görürüm kendimi. Belki böyle gördüğüm için, olumlu baktığım için olumlu açılan kapıları görüyorum, bilmiyorum. Ama komşular konusunda ben şanslıyım. Yani benim çevremdeki bütün komşular iletişimi çok güzel insanlar. Daha biz burayı aldık. Bir telefon geldi, daha ev yapılıyor. Komşu olmuşuz, hiç de gelip gidiyorsun, aramıyorsun diyen biri. Ay dedim, tamam ararım. Şimdi canım benim mesela, bilir kişim diyorum ben ona. Nurcanım. Yani çünkü gittiğin yerde şu mevsimde şu ekilir olmuyor. Oranın hangi mevsiminde ekilir onu bilmen gerekiyor. Tabii yerliden öğrenmen lazım. Kesinlikle. Hangi tohum daha iyi olur burada? İşte ağaçlar mesela aşağı köyde budanıyor, 2 kilometre ötede. Adamlar takır takır buduyorlar. Ben bir tane budadım diye Ümmüye bana çok kızdı. Sen dedi, ne yaptın, öldürüyorsun ha. Hakikaten bizim bir 15-20 günümüz varmış burada daha. Yani onun için ben komşular konusunda şanslıyım. Ne bileyim, iletişim konusunda YouTube sayesinde de çok tanınırlık da işe yaradı. Evet. Böyle. Valla olumsuz bir şey çok şükür diyeyim yaşamadım. Bizim bir önce zeytinlik var dediğim yer var ya, o köyde biz bir hırsızlığa maruz kaldık Deniz. Keserimizden tornavidamıza, 10 tonluk su depomuza hepsi çalındı. Her hafta acaba bu ne çalınmış bu hafta diye gidiyorduk. Onun için de biraz kaçtık oralardan. Peki sabah uyanıyorsunuz, köydesiniz. Bir gününüz nasıl geçiyor? Bize anlatabilir misiniz öyle? Sabahtan akşama kadar. Şimdi eğer bahar ve yaz ayıysa. Evet, mevsimine göre değişiyor tabii. Şimdi bahar en yoğun olduğumuz zaman, çünkü bir gün mesela otları biçmem gerekiyor. Bir gün ağaçları kireçlemem gerekiyor. İşte ağaçlar budandığı zaman onların çalıları, onları desteleyeceksin, ayıracaksın. Bu işler benden soruluyor. Yani bu işlerin sorumlusu benim. Tamir işi varsa, çakılacak ağır işler varsa eşim o zaman devreye giriyor. Çapalama da dahil olmak üzere ben yapıyorum o işleri. Yazın peki neler yetiştiriyorsunuz bahçenizde? Hangi meyve ağaçlarınız var? Biraz bahsedebilir misiniz ondan? Bahçemizde bol miktarda ceviz. Şöyle bakarak anlatayım. Evet. Ceviz. Bu arada kaç dönüm üzerindeydi burası? 1860 metrekare burası. Ceviz, fındık, kestane, kiraz, ayva, elma, erik, şeftali, bolca kızılcık, çok sayıda kızılcık var. Dere kenarı olduğu gibi kızılcık, cennet elması, hurma, armut. Burada zeytin, mandalina, turunçgiller yetişmiyor zaten. Olmuyor. Evet. Olmuyor. Yani ağaç yeşeriyor ama meyve vermiyor. Bu yıl ilk defa ürün veren bir de güz zeytinimiz var. Şu ortada olan gemlik zeytini olabilir, biraz daha o su. Japon iğdesi deniyor. Öyle zeytin mi? Değil. Böyle çok minik mercimek gibi, nohut gibi meyvesi olan bir ürün. Peki köyde yaşamanın en güzel yanı ve en zor yanı nedir size sorsak? Valla şimdi ben huzurunu çok seviyorum. Sabah
en sıcak günlerde bile. Böyle sabah erken kalktığın zaman mutlaka bir hırka giyme gereksinimi duyuyorsun. Kapıyı açıyorsun böyle. Daha doğrusu şöyle. Sabah saat böyle 6-6:30 gibi bir ses uyandırıyor seni. Kuş sesleri. Ama öyle böyle değil. Kimi zaman insanlar benim sonradan videonun altına efekt olarak eklediğimi sanıyorlar. Ama değil. Bak, taş duvarlardan geçen bir ses. Dışarıya bir çıkıyorsun, kuşların korusu. Cık 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 cık. Öyle güzel bir ötüş. Kuşlar ve kurbağalar. Bu sesle gün boyu kalıyorsun ve akşam bu sesle uyuyorsun. Dere akıyor. Evet, evinizin hemen sol tarafında güzel bir dere akıyor. 2 sınırımız bizim. Şimdi Öyle kare mi? Evet. bir bahçe. Karenin 2 tarafı dere. Yani 90 derecelik bir dönüş yapıyor orada. Böyle gidiyor. Yani su sesi. Su olunca sinek olur mu? Vallahi inanılmaz bir şey. Su var. Komşularım koyun yapıyorlar. Koyunculuk. Ama öyle çok abartılı Burası bir şeyden sinek yok. kaynaklıdır. Yani yükseltisi fazla ya. Evet. Sivrisinek herhalde olayı olmuyor burada zannedersem. Ya, zaman zaman oluyor ama yani bir de beni çok etkilemiyor. Kimilerin mesela eşimi soktuğu zaman kabartıyor. Ama çok yoğun değil. Yazın da akıyor mu suyunuz? Geçen yıl çok kuraktı. Onun için Haziran sonuna kadar aktı. Temmuz, Ağustos akmadı. Evet. Eylül'de yağmurla beraber geldi. Yani o iklim değişikliğinin etkileri de buralarda da hissediliyor değil mi? Ay, bu yaz var ya, bizim normalde yer altından kaynayan sularla sulamamız yapılıyor. Köy kuyuları var. O büyük gölet gibi şeyler, oradan su alıyoruz. Bu yıl ilk defa su bitmek üzere gibi oldu. Artık balçık çekmeye başladı motor. Bundan dolayı kuyuları tekrar temizlettik, gözleri açtık falan. Şimdiye kadar hani yaşanmayan bir şeydi. Bu yaz onu yaşadık. İlk defa ya. İlk defa yaşadık. Evet. Yani onun için hep diyorlardı ki alan kıyıda su biterse dünyada da biter. Alan kıyıda yani suyun azaldığını gördük. Bitmedi ama azalmış. Onu Evet. gördük. Maalesef öyle. Burada en köklü şenlik ne var biliyor musun? 29 Ekim töreni. Öyle mi? Bu köyün tarihinde hiç burada okul olmamış. Buna rağmen 29 Ekim töreni çok canlı bir şekilde yapılıyor. Şimdiye dek şey vardı, Alankıyı Gönüllüleri Platformu var. Onlar düzenlemişti. Yeni muhtar çok aktif çalışan bir genç. Dedi ki bundan sonra biz köy olarak yapacağız. Sadece platform değil. O da nasıl kutlanıyor? Sabahtan böyle keşkekler yapılıyor, yemekler yapılıyor, köylü böyle imeceyle falan. Ondan sonra Bayındır'daki tören bittiğinde kaymakamı, işte belediye başkanı falan hepsi buraya geliyorlar. Köylü de işte müzikler çalınıyor, zeybekler oynanıyor. Ne bileyim gösteriler yapılıyor falan. Genç nüfus oranı nasıl burada? Var mı gençler köyde? Şöyle, ne yazık ki çok azlar. Çok az. Yani köyü gerçekten çok seven, bırakmak istemeyen bir genç kitlesi var. Onlar çünkü doğada yaşamayı seviyorlar. Yani diyor ki ben giderim işimi yaparım. Yani diyor asgari ücreti ben diyor zaten haydi çıkarırım. Hakikaten çıkarıyorlar. Yani çünkü işte bir zeytin yevmiyesi erkekler için 2500 lira. Eğer silk maliyetini kendi götürürse 3500 lira. Yani şimdi bir genç eğer bedende alışıksa ona 3500 lira günlük nerede alabiliyor şehirde? Ve bu işler bitmiyor. Özellikle de şehirden gelenler çoğaldıkça köyde o gençlere daha çok iş düşüyor. Hayvancılık da var mı peki köyde? Hayvancılık yapan insanlar var mı? Şimdi burası yayla ya. Yaylanın bir de yaylası var. Malandıra yaylası var. Biraz yukarıda. Orada keçi bakanlar var. İşte burada da yani öyle çok yaygın sürüleri olan yok. Hatta hayvan bakan 3-5 hayvanı olan bile kış geldiği zaman hayvanıyla beraber aşağıya göçüyor. Tam yayla burası. Eşiniz çalışıyor mu bu arada? Eşim emekli çalışan. Tabii emeklilik de artık yetmediği için insanlar çalışmak zorunda kalıyor. Hemen Çocuklarınız? 2 oğlumuz var. Şimdi 20'li yaşlardalar. Büyük oğlumuz artık tamam kendi işini gücünü kurdu. Yani onun en azından çok şükür diyeyim kendine yetecek bir geliri var. Ama
Hani bu gelir ayrı bir eve çıkacak. Elektriğini, suyunu. Yani çocuğum evlenmeyi göze alamıyor. Öyle Evet. diyeyim. Yani Evet. gençlerin çoğunda Maalesef. bu sorun var. Bir maaşla ev sürdürmek, bir de kira vererek mümkün değil. Değil mi? Mümkün değil ya. Yani yapıyorum. Ha, köyde mümkündür ama genç bir insan da şimdi burada doğmuş büyümüş olsalardı ona göre el becerisi gelişecekti. Şimdi bizimkiler gelip de bütün gün zeytin silkemez, ceviz ağacına tırmanamaz. Yapamazlar. Yani köydeki genç mesela geliyor, hop diyor, zıplıyor, tek eliyle dalı tutuyor, en yüksek ağacın tepesine çıkıyor. Elinde 6 metrelik sırık, hiçbir yere tutunmadan o sırıkla ceviz dövüyor. Mümkün değil bizimkiler. Yapamazlar çünkü bedenleri ona uygun olmadı. Yani onun için de Peki küçüğümüz şöyle evde- bir soru sorayım o zaman. Mesela şehirden emekli olmamış bir aileyi düşünün. Ama kırsala taşınıp burada bir hayat kurmak istiyor. Sizin bunlara yönelik öneri ve tavsiyeleriniz var mı? Hani kırsalda böyle bir imkanlar var. Yapılırsa bu olur dediğiniz bir şey var mı? Deniz, tabii ki olur. Bak, kırsalda daha az para harcıyorsun. O bir gerçek. Çünkü ben İzmir'e gidip işte arada bir gidiyorum. Birkaç gün çocukları toparlayayım, evi toparlayayım diye. Yani her gün markete gidiyorsun mecbur, işte veya bir alışveriş gerekiyor. Yani neredeyse böyle 1.000 lira harcıyorsun. Çünkü bir hani et aldım. Ya kıyma Bayındır'da kasapta, ki güvenilir biliyorum, 600 lira. İzmir'de marketten aldım, 760 liraydı. Yani bu kadar fark var. Eğer bir becerisi varsa, mesela elektrik işinden anlıyor. Bak, ille hani elektrikçi olması gerekmiyor. Köyde çok ihtiyaç var. Sıhhi tesisatçı. Ya bu ülkenin bir sıhhi tesisatçı sorunu var. Gerçekten öyle. Ben meslek lisesinde öğretmenlik yapmıştım. Ve bizim 2 bölüm vardı. İklimlendirme ve tesisat bölümü. Ne yazık ki ilçenin en başarısız, hani artık hiçbir şey yapamayacak çocukları tesisat bölümüne alınırdı. Ülke o halde eğitim veriyor. Halbuki tesisatçılık işi hani 3 boyutlu düşünmeyi gerektirir. Ne bileyim, bir matematik gerektirir. Bu olmadığı için de bizim tesisat sorunumuz hep var. Mesela köyde ekmek yapıp satabilir. Ekşi maya ekmek. Evet. Yani illa Ya da ustalığı vardır. Bir- Taş ustası. taş ustası. Ya şu anda köyde ben en son bir depo yaptırdım işte. Taş ustamıza utandım, hani gelip böyle uyduruk bir iş için çağırmayı, gel demeyi. Ama keşke çağırsaymışım. Yerel usta geldi. Yani yaptığı iş. Bahadır'a dedim ki, Bahadır, keşke sen burada olsaydın, ikimiz çok daha iyisini yapardık. Ustalık sorunu da var. Kesinlikle Gerçekten. var. Kesinlikle. Onun dışında Yani- peki hayvancılık ve tarım konusunda sizce bir şeyler yapılamaz mı? Ya şimdi tarımı eğer gençseniz yapabilirsiniz ama hani bu kadarcık bir bahçeden yapacağın tarımı Ha, geçinirsin. ya da kendi ev ihtiyacını ancak karşılarsın. Ya geçimini de sağlayabilirsin yani böyle bir bahçeden, ama çok üretmen gerekiyor. İyi çalışman ve ben mesela kışın ekmedim, dinlensin istedim bahçe. Yaz kış bir şey üretmen gerekiyor. Ama Deniz, yani ben şuna inanıyorum hayatta. İnsan bir şeye yapma hayali kurarsa zihin oraya kanalize oluyor ya. Mutlaka bir buluş oluyor. Diyorsun ki, şunu yapabilirmişim diyorsun. Yani onun için yapılabilir. İnternet üzerinden yaptığı şeyi sevmiyorum. Yani milletten toparla. Ondan sonra yani taşeronluk yapmak doğru gelmiyor bana. Yani git işte ondan onu al, bundan bunu al. Yani ben şimdi nasıl ürettiğini bilmediğim insanın yaptığı şeyi alıp da satmak istemem. Devletin bir artık tarım politikası oluşturması şart. Ve sağlıklı besin için ya bir sürü ziraat mühendisi mesela mezun ediyor. Bu insanlara köylerde ilaç nasıl kullanılır? Bak, ben ilaç, kimyasal kullanamıyorum. Aslında karşı değilim, şu kadarına karşı değilim. Gerçekten güvendiğim bir ziraat mühendisi dese ki şunu şu oranda şu mevsimde kullanırsan işte içine
etki etmez. Kalıcı bir pestisit olmaz. Bunun güvencesini verse kullanırım. Ama bunu kullanmayı bilmediğim için asla kullanmıyorum. Bahçede sadece kendi kaynattığım gülleci bulamacı, işte bordo bulamacı, bir de ısırgan ilacı yapıyorum kendim, onu kullanıyorum. Çok iyi. Ama köylü çok ilaç kullanıyor. Ne yapsın? Ticari yapıyor bu işi. Şimdi bende 6 tane kiraz ağacı var. Bir tanesi çok verimliydi. Neden? İlaç kullanmadığım için. Ama o kiraz zamanı o kirazı satacak, ondan gelen parayla evini çevirecek. Onun için de kiraza sapı tutunsun diye bir ilaç. İşte kabuğu kalınlaşsın da kurt girmesin diye bir ilaç. Mantar olmasın diye bir ilaç. Benim bildiğim sırf kiraz için 4-5 ilaç kullanıyor. Ama kalıntı kalıyor. Sonra da işte Kalıyor. yurt dışından geri yolluyorlar. Burada Ama biz pazarlarda yiyoruz. dağılıyor. Evet. Evet. Evet, yiyoruz. Maalesef Köylü öyle. pazarında ay bu doğal diyerek daha da Evet. severek alıyoruz ama değil ne yazık ki. Peki biraz da bahçeyi gezelim mi? Yine ben size Gezelim. soru sorayım o zaman. Tamam. Hadi gezelim. O zaman bir gezelim. Hadi gezelim. Tamam. Şu kadarcık yerde çilek ekiliydi Deniz. Hı hı. Ben kaç kere reçel yaptım, bak ben yaptım, komşularım yaptı. Yani şu kadarcık yerden bile çıktı. Şimdi yukarıya da buradan çoğalanlarla ektim. Bu yıl daha çok olacak. Evet. Burada ekili. Şu yukarıya Güzel. da ekiyordum. Şimdi oraya bir sera yaptırıyorum. Bu da benim cızcızım. Şıksın ya. Şıksın ya. Naylonlar aslında yoktu. Ama kışın yağmur yağdığında o kapının önündeki terlikler ıslanıyor falan ya. Onun Ondan gerdirdiniz. için yazın gene çıkaracağım. Üstünde böyle bir konteynerin. Üst katı da dur açarım. Orayı da Tamam. göster. Önce evet girişi gösterelim. Biraz önce röportaj yaptığımız yer burası. Hemen şöyle alt tarafta güzel bir taş ev yapmışsınız. Size yetebilen. Şimdi Buyurun. içerisi de sıcacık. Kim varmış burada? Arin buradasın. Arin içeride soğuk olduğu için. Merhaba Arin. Evet böyle. Evin tamamı bu. 48 metrekare burası. 3'e 3'tü. 9 orada. Evet. İşte bu kalanı da bu tarafta. Yani bir yatak odası, bir tuvalet banyo. Hı hı. Mutfağımız burası. Yani bu gani gani yetiyor. Yaz Köy kış. yerinde zaten küçük ev olması daha iyi değil mi? Kesinlikle. Şimdi kışın mesela komşu gezmeleri oluyor akşamları. Hı hı. Ama şey oluyor mesela eşim yoksa sadece kadınlar geliyor. Mesela biz burada 5-6 kişi rahatlıkla oturabiliyoruz. Evet. Sobanız da yanıyor. Evet, kuzine Güzel. candır. Şöyle göstereyim arkadaşlara da. Bakın çok güzel yanıyor. Evet burası da mutfak kısmı. Yine arka tarafta şurada bir yatak odası ve tuvalet banyo var. Haydi buyurun. Çekiyorsun, kıyamıyorsun, dört. Yok gitmedi. Çok ayva vardı. Sat hocam, niye? İnsanların da temiz gıdaya ihtiyacı var. Şöyle bak, sat da onu paketlemek, kargoya götürmek, izlemek, yani o da ayrı bir iş.
Gel. Buyurun. Horoz Bey. Kuk. Yani ben onlara yem veriyorum. Onlar da bana yumurta versinler. Tembeller bir tane yapmışlar. Ama biz yumurtalarını yedik sabahleyin. Afiyetler olsun. Geçen yaz çok rahat. Burası bizim köy kuyumuz. Buradan sulama yapıyoruz. Bahçemizi buradan suluyoruz. Hatta birkaç komşu, 3 komşu sulama yapmıştık buradan. Geçen yaz kurak olduğu için biraz temiz etmemiz falan gerekti. Sonra geçenlerde bir ay oldu. Bir baktık, duyduk ki burası satılıyormuş. Dedim nasıl satılabilir? Artık belediyeler, köyler mahalle olduğu için belediyelerin inisiyatifinde oluyor buralar. Ve insanlar da dilekçe verdiği zaman belediyeler satıyormuş. Burası satılmış ve şu 177 metrekare alanı 500 bin lira para vermişler. İnanamıyorum. Yani ne yapılır burada, ne edilir bilmiyorum. Çünkü kuyuyu doldurttu diyelim. Toprak alan bu kadar. Yani buraya konteyner koysan şu yangın yolundan büyük yağmurlarda var ya toprak iniyor. Aha. Nasıl cesaret edersin? Yani bilmiyorum insanlar neden yapıyorlar bunu. Yani bu yıl nereden sulayacağız? Bir çözüm üreteceğiz artık. Biz bazen çıkıyoruz, yürüyüş yapmak istediğimizde ya da köy meydanındaki arkadaşıma gitmek istediğimde hep bu yolu kullanıyorum. Çünkü ağaçların arasında gitmek hani aşağıda da var ama burası bambaşka bir şey. Bazen de diyorlar ki korkmuyor musun ormanda? Yok, korkulacak bir şey yok ki. Aslında her taraf ev ama görünmüyor. Haydi gelin. Köyün böyle sıkış tıkış bir yerde kurulmaması, Çok. geniş bir alanda kurulması da ferahlık katmış. Çok. Sanki böyle Avrupa'yı bir yerde yaşıyormuşsun gibi. Hem bir aradasın hem de birbirinin hayatının içinde değilsin. O çok güzel. Bak dere nasıl burada genişlemiş, coşmuş. Bizim oradan geliyor. Bak buradan tekrar kıvrılmış gidiyor. Dereler bazı yerlerde birleşiyor. Daha da coşkulu akıyor. Bir yer var, seni oraya götüreceğim. İnanılmaz bir akış. Bak benimki ağaca tırmandı. Kaçırdın, çok güzel. Bak buradan. Evet, köy meydanı gözüküyor buradan artık. Oo, görüntü çok iyi. Caminin olduğu yer bizim köy meydanımız. O 29 Ekim etkinliği diyorum ya. O kutlama, o tören orada yapılıyor. Orada bir kafe var. O kafenin üstü aynı zamanda pansiyon. Evet. Ve kafe de öyle hani kahve değil. Sadece erkeklerin gittiği bir yer değil. Evet. Zaten bu yaz bir hanım işletti orayı. Çok temiz, çok güzel bir yer. Diyorsun ya köyde yalnızlık çekiyor musun falan diyenler olur. Aha
Ne yalnızlık? Yalnızlık çekiyor musunuz? Ben varım. Sıkıntı yok. Benim için de onlar var. Esas Nursel abla olmayınca zor. Ay canım benim. Nasıl komşunuzla aranız nasıl? Çok iyiyiz. Allah'a şükür. Çok şükür. Şeytan kulağı kurşun. Evet. Aa, Nursel abla ablam gibi. Ne bileyim ben. Çok Bir böyle dolaşıyormuşuz. aile- Yok. Ben öyle şey yapmam. Siz de hayvancılık mı yapıyorsunuz Evet, abla? koyunculuk yapıyorum. Koyunculuk yapıyorsunuz. Koyunculuk. Yeni doğacak var mı? Yok. Vallahi Yani geçen ay bayağı böyle ard arda kuzularımız doğdu. Böyle bazen ikiz oldu. Bazen çok güzel kuzular oldu. ama. Çoğunlukla Nursel ablamla yardım oldu. Yani geçen sene ilk daha sen gelmemiştin o zaman. Hasan şuraya bir tane koyunu bıraktı, dedi ki işi vardı. Komşum dedi sen sesi değişirse beni ara dedi. Ana değişiyor değişmiyor anlamıyorum ya. Sonra bir baktım bir değişik ses geldi. Bir koştum keseyle duruyor kuzu yerde. Kese de yüzüne dolandı dedim. Şimdi Hasan'ı ara falan. İlk defa hayatımda kuzunun ağzından böyle o keseyi sıyırdım. Çok heyecan verici bir şey ya. Şimdi nereye gidiyoruz abla? Köyün diğer ucuna, yani köyün ne kadar mesafede onu görün, bir de suların, derelerin birleştiği ve suların çağıl çağıl aktığı bir yer var. Orayı göstermek istedim. Evet, çok iyi. Bir de suyu oranın çok özel. İçme suyu. Köyde normalde suyu güzel, içiliyor. Ama orada dağdan gelen bir suyun çeşmesi var. Özellikle çayı falan onun suyuyla demliyoruz. Çok seviyoruz onu. Kazan çok güzel. Ceviz gibi bir ceviz vardı şurada. Abi yeni kesmiş. Dedim niye kestin? Dedi aşılama yapacağım. 2 yıl sonra dedi aynı hale gelir. Bilmiyorum neden. Ben buranın baharını göstermeni isterim. Tamam. Tamam hocam. Yani bambaşka Söz bir şey. vermeyeyim de planı alayım. Evet sen Şimdi söz verince tutmak lazım. ya İzmir'e doğru gelmiyor musun zaten? Geliyorum. Tamam. İzmir'e doğru gelirken önce buraya uğrayacaksın. Doğru. Sonra Bu kez bu yolu kullanırım. Dediğiniz yolu. tabii. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya deniz güzellikler olsun. Aslında şöyle hayatı zorlaştırıyoruz biz insanlar. Kalabalıkların içinde de unutuyoruz kolaylaştırabileceğimizi, güzelleştirebileceğimizi. Aslında şöyle kendi içimize dönüp şöyle birazcık durup desek ki hayattan ben ne istiyorum? Hepimizin hedefi aynı. Mutlu olmak. O zaman şu yok, bu yok, o yok diye kendimize kahırlanmak yerine şunu istiyorum, bunun olmasını istiyorum deyip bir de edindiğin güzelliklerin farkına varıp edinmek istediklerinden de hiç vazgeçmeden mutluluğa endekste yaşayıp hırlaşmayı bırakmak istiyorum ya. Yani bırakalım. O zaman bizim hırlaşmamızdan yararlananlara asıl tepkimizi çok daha farkında olarak gösterebiliriz. Dünya o zaman güzelleşmeye başlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.